Artık alınabilecek en iyi telefonlardan oluşan fiyat aralığı 7500 ile 10.000 TL aralığından başlıyor diyebiliriz. Bu fiyat aralığında telefon sayısı gerçekten çok fazla. Özellikle orta segmente yeni çıkan telefonların oldukça yoğunlukta olduğunu söyleyebilirim. Ancak burada seçmiş olduğum cihazlar tamamıyla nokta atışı. Çok fazla cihaza da yer vermedim. Yalnızca 4 tane telefona yakından bakacağız. Bu telefonlardan birini aldığınız zaman uzun yıllar boyunca herhangi bir sorun yaşamadan çok rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bu liste haricinde çok da bir cihaza bakmanızı önermiyorum. Eğer ki sorularınız olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bana destek vermek için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk olarak listeye baktığımız zaman gayet iyi cihazlardan oluştuğunu söyleyeyim. Burada önceki listelerden bayağı bir farklılıklar da bulunuyor. Bunların en büyük sebebi bazı cihazların gereğinden çok daha yüksek fiyatlara satılması. Özellikle de iPhone SE 2020 neredeyse tüm listelere girebiliyordu. Ancak şu anda fiyatına baktığımızda 9.800-10.000 TL'ye kadar çıkmış durumda. Zaten 11.000 TL civarında iPhone SE 3'ü alabilirken 5G desteğiyle A15 Bionic yongasıyla iPhone SE'nin 3. nesli yani 2022 versiyonu şu an için 11.300 TL bandında satılıyor. Bu fiyatıyla iPhone SE 3 almak SE 2 almaktan çok daha mantıklı bir hale geldi. O yüzden bu listede SE 2'nin olmadığını söyleyelim. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan listemizin ilk cihazıyla ve benim favori telefonumla gelin başlayalım. Listemizin ilk sırasında Snapdragon S20 FE'yi görüyoruz. Bu cihazla ilgili kanalda detaylı inceleme ve uzun kullanım testleri bulunuyor. Onları da kartlar kısmına tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak ekranla başlarsak Super AMOLED 6.5 inçlik 120 Hz tazeleme hızına sahip olan HDR destekli bir ekranı görüyoruz. Donanım kısmında da S20 FE'de Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. RAM tarafında da 6 ve 8 GB'lık depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık modellerinin olduğunu söyleyeyim. Donanımdan hızlıca kameraya geçersek ana kameramız ve ikinci kameramız 12 megapiksel değerinde oldukça başarılı kameralarla gelirken üçüncü kamerada da 8 megapiksel f2.4 diyaframlı bu fiyat bandında hiçbir cihazda görmediğimiz telefoto lensi bizlere sunulmuş. Bu lensle birlikte de 3x optik zoom yapma imkanını bizlere sağlıyor. Video çekim noktasında da arka kamerayla 4K 60 FPS'te OIS destekli güzel çekimler yapabiliyoruz. Android 14'e kadar güncelleme alacak S20 FE'de Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlörler de bulunuyor. Bunun yanında IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabilen S20 FE'nin alınabilecek en mantıklı cihazlardan diyebilirim. Şimdi listemizin ikinci sırasına geçersek performansı ve ekranı ile dikkat çeken Poco F3 ile karşılaşıyoruz. Ekran tarafında 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi piksel yoğunluğuna ve 120 Hz tazeleme, buna ek olarak 360 Hz gibi oldukça yüksek bir dokunma hassasiyetine sahip olan AMOLED bir panelle geliyor. Bu ekranın desteklemiş olduğu teknolojiler de oldukça zengin. Burada HDR10 Plus ve DCI-P3 geniş renk kuzeyi desteğini görüyoruz. Parlaklık noktasında da ekranımız 1300 nite varan oldukça iyi bir değere ulaşabiliyor. Poco F3'ün kameralarına baktığımız zaman arka tarafta üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramızda 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında HDR, portre ve yapay zeka destekli Sony IMX582 sensörüne yer verilmiş. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı kamerası bulunurken son olarak üçüncü kameramızda da 5 megapiksellik f2.4 makro çekim kamerasına yer verilmiş. Video çekim performansı olarak ise Poco F3'ün arka kamerasıyla 4K 30 FPS'te EIS destekli videolar çekebiliyoruz. Ön kameraya baktığımız zaman burada delik çentiğin içinde konumlandırılmış 20 megapiksel f2.45 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli bir kamera önümüze çıkıyor. Bu kamera ile ise EIS desteğiyle birlikte Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Donanım tarafında cihazımızda oldukça güçlü bir işlemci bulunuyor. Burada Snapdragon 870 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemcimize 6 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Batarya konusunda Poco F3 4250 mAh'lik bir bataryaya ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteğine sahip. Android 11 ve MIUI 12 ile kutudan çıkan Poco F3 kablosuz bağlantılar noktasında hem 5
5G desteğine hem de Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 desteğine yer verilen Poco F3'ün güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğinin bizlere sunulduğunu söyleyelim. Malzeme yapısı olarak da telefonumuzun arka kapağında cam, çerçevelerinde ise plastik bir yapı bulunuyor. Buna ek olarak Poco F3 7.8 mm'lik kalınlığa ve 196 gramlık ağırlığa sahip. Listemizin 3. sırasında Xiaomi 11T'yi görüyoruz. Bu cihazın çok detaylı bir incelemesi kanalda var. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. İlk olarak tasarımdan bahsedersek gerçekten oldukça şık ve güzel bir tasarımın burada önümüze çıktığını belirteyim. Malzeme kalitesi, elde tutuş hissiyatı da gayet başarılı. Ekran tarafında da yine oldukça kaliteli bir AMOLED paneli görebiliyoruz. Bu ekranımız 120 Hz tazeleme ve 480 Hz dokunma hassasiyetine de sahip. Desteklediği teknolojilerde de çok başarılı diyebilirim. 10 bit renklerini de bu ekrana konumlandırılmış. Yonga seti kısmında ise piyasanın en güçlü işlemcilerinden MediaTek Dimensity 1200'ü görüyoruz ve cihazımızda 8 GB RAM, 256 GB depolama alanında bulunuyor. Performans olarak kesinlikle sorunsuz bir cihaz diyebilirim. Kamera kısmına baktığımızda ise ana kameramız 108 megapiksel, oldukça güzel bir sensörü burada görebiliyoruz ve buna eşlik eden ultra geniş açı ve makro kameralarımız da bulunuyor. Video kısmında da 4K 30 FPS'te EIS desteği de bulunurken ön tarafa baktığımızda 16 megapiksellik bir kamerayı görebiliyoruz. Bu kamerayla da Full HD 30 FPS'te EIS destekli videolar çekebiliyoruz. Batarya tarafına atladığımız zaman 5000 mAh'lik batarya ve 67 Watt'lık güzel bir hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Kutu içeriğinden de bu adaptörün çıktığını söyleyelim. Hoparlör kısmında ise Xiaomi 11T'de stereo hoparlörler bulunurken MIUI 12.5'te bu cihazla beraber geliyor ve 3 yıl boyunca da Android güncellemelerini alacak. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC gibi teknolojiler de Xiaomi 11T'ye konumlandırılmış. Son olarak maalesef suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığımız bulunmuyor. Listemizdeki son cihazımıza baktığımızda Exynos Yonga seti kullanmasına rağmen gerçekten iyi işler çıkarabilen ve fiyatına oranla da dolar kurunu düşündüğümüzde oldukça uygun bir seviyeye gelen Galaxy S21 FE'nin detaylı bir incelemesini de yapmıştık. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. İlk olarak tasarımla başladığım zaman S21 ile oldukça benzer olduğunu belirteyim. Gayet şık bir tasarımın önümüze çıktığını da söylemem gerekiyor. Ekran tarafına baktığımızda 6.4 inç Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla birlikte dinamik AMOLED bir panel önümüze çıkıyor ve ekranımızın desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Tam olarak bir amiral gemisi telefondan ne bekleyebilirsek bu ekran bize onu rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmına baktığımda da 12 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyafram değeriyle gelirken ikinci kameramız f2.2 ultra geniş açı, üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik telefoto kamerasına yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi olarak hem gün ışığında hem de gece çekimlerinde güzel bir performans elde edebiliyoruz. Fotoğraflardaki detaylar, renk doygunluğu, her şey olması gerektiği gibi video tarafında da bu kamerayla 4K 60 FPS'te OIS desteğini de bize verebilirken genel kamera deneyimi açısından da OIS ile birlikte fiyatının en iyilerinden biri olduğunu belirteyim. Donanım kısmında da Exynos 2100 işlemcisi önümüze çıkıyor. Bu işlemci günlük kullanımda da bize gayet yüksek bir performans verirken oyunlarda da herhangi bir kasma donma sorunu yaşamıyoruz. Ancak ısınma noktasında biraz sıkıntılı bir işlemci olduğunu belirtmem gerekiyor. Telefonumuz muadillerine göre biraz daha fazla ısınıyor ama bu ısınma kesinlikle bize bir performans kaybı olarak yansımıyor. Batarya tarafına baktığımızda da 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteği S21 FE'ye konumlandırılmış. Hoparlör konusunda ise stereo hoparlörlere sahip olan cihazımızın ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusunun olduğunu söyleyeyim. Stabilite açısından gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC desteğini görürken yazılım konusunda Android 11 ve One UI 4 arayüzü cihazımızda bulunuyor ve S21 FE'nin IP68 sertifikasıyla da suya ve toza karşı korunduğunu da söyleyeyim. Genel deneyim açısından fiyatına göre gerçekten en başarılı bulduğum modeller arasında. Evet dostlar, şimdi hızlıca bir özet yapıp bir değerlendirmeyi yapalım. Galaxy S20 FE ile başlarsak batarya haricinde her yönüyle çok iyi bir cihaz. Aldığınız zaman en az 4 sene boyunca hiçbir problem yaşamadan rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Zaten Galaxy S20 FE ile ilgili gerçekten çok fazla konuştuk. Detaylı incelemesi, uzun kullanım testleri, karşılaştırmaları gibi kanalda pek çok farklı videosu bulunuyor. Kanala göz atarsanız Galaxy S20 FE ile ilgili tüm bilgileri rahatlıkla
rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İkinci cihazımıza geldiğimizde Poco F3 şu anda 8500 TL bandındaki fiyatıyla, ekran kalitesi ve performansıyla ciddi manada öne çıkan bir telefon. Eğer ekran kalitesi olarak çok üst düzey beklentileriniz varsa, bunun yanında oyun oynamayı da seviyorsanız Poco F3 performansıyla ve sunmuş olduğu genel deneyimiyle, tasarımıyla beraber de gerçekten alınabilecek en iyi tercihlerden biri. Poco F3'ün de uzun kullanım testi kanalımızda var. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Xiaomi 11T'ye bakarsak kamerasıyla, batarya performansıyla ve Yonga setiyle beraber çok iyi bir denge burada kurulmuş durumda. Xiaomi 11T 8800 TL bandındaki fiyatıyla ciddi manada fiyat performans şampiyonu diyebilirim. Xiaomi 11T baktığınız zaman Xiaomi tarafındaki en mantıklı cihazlardan biri. Son olarak Galaxy S21 FE'ye baktığımızda 10.000 TL'nin üstüne çıkmak istemeyip aynı zamanda Samsung tarafından bir cihaz almak isteyenler için gayet iyi bir tercih. Fiyatlar ciddi manada değişkenlik gösterdiği için tüm cihazların açıklamalar kısmında en düşük fiyattan ulaşabileceğiniz linklerine koyacağım. Oradan fiyatlara göz atabilirsiniz. Açıkçası ben olsaydım bu fiyat aralığında Galaxy S20 FE veya Xiaomi 11T'yi tercih ederdim. Diğer cihazlarda kesinlikle kötü değil, ancak kullanım alanımı ve uzun ömürlü kullanmayı hedeflediğimi düşünürsek S20 FE ve 11T benim için bu fiyat bandındaki en başarılı cihazlar. Peki sizin bu fiyat aralığındaki favori cihazlarınız hangisi? Yorumlarda bekliyorum. Daha yüksek bütçeler için de öneri videoları yapalım mı? Onu da yazarsanız sevinirim. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.